Herkese tekrar merhaba. 8 Haziran'da başladığımız yolculuğun bu bölümünde Kristiansand şehrini gezeceğiz. Lindesnes Feneri, burası Norwich'in en güney ucu ve Flekkefjord'da geçirdiğimiz konaklama gecemizi sizinle paylaşacağız. Burada gezintimizin bir özetini sizinle de paylaşıyoruz. Daha önceki videolarımızda paylaştığımız faydalı bilgileri bu bölümde paylaşmayacağız. Bunun sebebi Norveç'teki otoban ve köprü geçiş ücretleriyle feribot kullanım ücretleriyle ilgili bilgilerin biraz detaylı olması. Bunun için ayrı bir video yapacağım. Bunu videoyla paylaşacağım. Bu göl kenarından ayrılmak bizim için biraz zor oldu. Fakat bir hedef var, Nordkapp. Onun için yolumuza devam ettik. Ankara'da yaptığımız bir plan dahilinde, en azından Norwich'in güneyi için bazı yerleri zaten Google Map'te belirlemiştik. Biz doğrudan Oslo'dan Nordkapp'a gitmeyeceğiz. Tam tersi Norwich'in en güney noktası Lindesnes deniz feneri var. Buradan tekrar en kuzeyine çıkmayı hedefledik. Buradaki geçiş güzergahlarındaki bazı önemli gezilecek yerler var. Onları da zaten buraya pinlemiştik. Şimdi bu haritayı uymaya çalışıyoruz. Norveç'in güneyi turistik bir yer. Biraz da mevsimin etkisiyle, yani Norveç'in güneyinin olması nedeniyle yazları biraz daha uzun. Lindesnes'te bu bölge Norveç'in en güney noktası. Yapılacak birçok aktivite var haliyle. Burada hiking'den tutun da balıkçılığa kadar her türlü rotalar belirlenmiş. Burada sizinle bunu da paylaşıyorum. Balık meraklıları için gayet güzel bilgiler var. Yolumuzun üzerinde böyle yaşlar için düzenlenmiş bir aktiviteye de denk geldik. Rotamız Norveç'in en güney noktası. Asıl hedefimiz Norveç'in en kuzeyi. Fakat biz en güneyine gelerek de büyük bir adım başardık. Bu da bizi motive etti. Lindesnes deniz feneri bölgesinde karavanlar için de ücretsiz park alanları var. Fakat gece konaklama için bir foundation, bir dernekleri var. Buraya 300 kron, yani Norveç kronunu ödemek zorundasınız. Burada yürüyüş parkurları var. Fakat biz gittiğimizin şansımıza mı diyeyim artık, bir film çekimi olduğu için bütün yollar tutulmuş. Sadece belli ufak bir alanda bir yürüyüşe izin veriyorlardı. Akşam 6'ya kadar herhangi bir aktivite yapılamadı. Biz de 6'ya kadar bekledik. Mütakibinde deniz filmlerini gezme şansımız oldu. Hem de biraz dinlenmiş olduk. Burası gayet keyifli. Tüm karavancılar için tavsiye ederiz. Karavan park alanı ücretsiz ve yeterince karavanlar için de park yeri mevcut. Burada havanın da güzel olması nedeniyle biz de sandalyelerimizi dışarı çıkartarak biraz keyif yaptık. Deniz feneri tepenin arkasında. Yani güzel bir yolu var. Oradan devam ediyorsunuz.
sarı yelekli personel film çekimi nedeniyle daha ileri gitmenize izin vermiyor. 6'dan sonra onlar da gitti. Deniz fenerine ilişkin kısıtlamalar kalkınca biz de deniz fenerine doğru bir gezintiye çıktık. Hava zaten çok geç kararıyor ve güneş de sizi çok etkilemiyor. Burada da görüldüğü üzere Nordkap'a 2518 kilometremiz var. Bu bir hayal idi. Şimdi bu hayalin ilk bölümünü gerçekleştirdik. En güneyinden en kuzeyine gideceğiz. Deniz fenerine girmek ve müzeleri gezmek ücretli. Yetişkinler için 120 kron, öğrenciler için 60 kron, 7 ile 15 yaş arası çocuklar için de 40 kron ücret alınmakta. Otopark ücretsiz olduğunu daha önce ifade etmiştik. Geceleyin karavanla konaklamak isterseniz de 300 kron bir ücreti var. Bunu da ya application'dan ya da otomattan ödeyebiliyorsunuz. Biz burada kalmadık. Yolumuza devam ettik. Çünkü hava zaten geç kararıyor. Altıdan sonra müzeyi gezip yolumuza devam ettik. Lindesnes Deniz Feneri, Norveç'teki en eski deniz feneri. Tarihi 1656 yıllara kadar uzanıyor. Bundan sonra birçok tadilatta görerek şu anki demir aksamdan yapılan 1915 yılında inşa ediliyor. Burası daha çok Sis'te Kuzey Buz Denizi'nde ve Baltık Denizi'ndeki gemilere yol göstermesi açısından kullanılıyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında ise Almanlar tarafından ele geçiriliyor ve burası da ufak bir kalecik yapılarak önemli bir gözlem istasyonu olarak kullanılıyor. Daha sonra radarlar konarak stratejik bir öneme sahip oluyor. 1950 yıllarında elektriğin gelmesiyle daha önce kömürle yapılan aydınlatma elektrikle güçlendiriliyor. Burası bir miras listesinde de önemli bir yere sahip. Onun için de insanların buraya saygı göstermesi, koruması gerektiği yönünde de tabelalar ve bilgilendirmeler mevcut.
Burada bir de trajedi yer almakta. Palatia adlı kargo gemisi 1942 yılında İngilizler tarafından, daha doğrusu Yeni Zelanda Hava Kuvvetleri tarafından torpido atışıyla batırılıyor. Batırıldığında içindeki tutsaklarla beraber toplam 986 kişi ölüyor. Bunun içerisinde Alman askerler ve mürettebat da var. Ama 915 tanesi buradaki savaş esiri. Norveç'te daha önce bahsetmiştik. Elektrikli araçlar gerçekten çok fazla ve gerçek anlamda da imtiyazlara sahipler. Özellikle feribot kullanımında. Bizim Nordkapp'a daha 2518 kilometremiz var. Bu da oldukça uzun bir zaman. Yaklaşık ikinci gecemizden sonra daha 2 haftamız var diyebiliriz. Bu bölgede bir de küçük bir restoran var. Hatta bir fırın da var. Burada da ufak tefek şeyler satılıyor. Bilginize. Norveç karavancılar için de gerçekten güzel imkanlar sunuyor. Deniz fenerini ziyaret ettikten sonra böyle bir yerle karşılaştık. Burada temiz su, içme suyu, gri su boşaltımı, tuvalet boşaltımı yapabiliyorsunuz ve bunların hepsi ücretsiz. Biz de burada gayet güzel bir zaman geçirdik. Bütün takviyelerimizi yaptık. Hatta hortumdan tutun da her türlü şeyi kendileri hazırlamışlar. Biz kendi hortumumuzu kullandık ama istediğiniz kadar hortum ve diğer ekipmanlar mevcut. Burasını şiddetle tavsiye ederiz eğer bu taraflara gelecek olan karavancılar varsa. Norveç'te gittiğiniz birçok yerde şarj istasyonu bulabiliyorsunuz. Her türlü marketin önünde en azından birer tane mevcut. Şimdi de biraz market fiyatlarıyla Norveç'i daha yakından tanıyalım. Moladan sonraki hedefimiz Kristiansen. Kristiansen zengin bir şehir. Norveç'in de en güneyinde olması nedeniyle de tatil bölgesi olarak geçiyor. Birçok Norveçli ve Avrupalı ülke vatandaşları burada tatile geliyorlar. Kruzör gemileri de Kristiansen'e uğraması buranın popülariterliğini arttırmış. Karavanımızı cadde üzerinde bir otoparka park ettik. Daha önceki videolarımızda bahsetmiştim. Easy Park Avrupa'da otopark ücreti ödeme ve otopark yeri bulma konusunda gayet yeterli. Bunu yükleyip yaparsanız belli bir süre kendinizi ayarlayıp otopark ücretini de bölgedeki numaralara göre seçip ödeme yapabiliyorsunuz. Gayet kullanışlı, tavsiye edilir.
Norveç'te otobanları, feribotları, köprüleri kullanma ile ilgili videoyu daha sonra yayınlayacağım. Bununla ilgili detaylar karavancılar için de yararlı olacaktır. Her şehire girerken ya da otoban başlangıç noktalarında böyle uyarılar var. Eğer aracınızın tonajına göre ya da karavan olup olmadığına göre fiyatlandırmaları oradan görebilirsiniz. Kristiansand'de konaklama yapmadan Park4net'ten bulduğumuz Flekke Fjord merkezinde çok güzel bir yer bulduk. Hemen limanın ağzında bir otoparkta. Aslında burası konaklama yapılmayan bir yermiş. Fakat biz yazıya sabahleyin görünce çok da sorun etmedik. Buranın şöyle daha güzel bir avantajı var. Turistik Facility adı altında belediyenin sunduğu ücretsiz çamaşır yıkama, kurutma, Wi-Fi ve duş alma imkanı var. Bu gerçekten çok güzel oldu. Biz de bu imkanları sonuna kadar yararlandık. Ve de çok da hijyenikti. Hatta sabahleyin temizlik yapan personelle de görüştük. O da Polonyalı. Bize gayet güzel bilgiler verdi. Burası gerçekten bizim için de güzel oldu. Norveç'te kaldığımız yerler genelde çok keyifli ve eğlenceliydi. Hala tadı damağımızda diyebilirim. Biz Flekke Fjord'a vardığımız zaman bayağı geç olmuştu. Fakat hava geç karardığı için bunu pek hissetmiyorsunuz. Biz de biraz dışarıda dolaşalım diye dışarı çıktık. Sokaklar bomboştu. Bunun nedeni biraz ilerledikten sonra anladık. Bütün insanlar ya da kasabanın bütün sakinleri bir yerde toplanıp eğlence yapıyorlardı. Biz de onların yanından geçerek şehri şöyle ufak bir tur atarak biraz da yorgunluk etkisiyle tekrar kararımıza döndük. Burası da çok şirin, çok güzel bir yer. Buralara gelecek olanlara tavsiye edilir.
Flekkefjord'daki konaklamamızın ardından artık yavaş yavaş kuzeye doğru tırmanma zamanı. Bir sonraki hedefimiz Stavanger. Norveç'te devamlı bir fiyortla karşılaşıyorsunuz. Siyafjord kenarından yolu takip ederek diğer fiyordun karşı tarafına geçiyorsunuz. Ya feribotla bunu kısa sürede yapıyorsunuz ya da sıfır deniz seviyesinden bir anda 1400-1000 kilometrelere kadar 1000 metrelere kadar çıkıp tekrar aşağı iniyorsunuz. Biz de yavaş yavaş bu yollara alışmaya başladık. Norveç keyifli, güzel, geliş gidiş olan yolları. Burada bazı bölümler tabi otoban olmamasına rağmen ücretli. Bu da yolu kısaltması nedeniyle insanlar tarafından tercih ediliyor. Bizim de bayağı bir otoban kullandığımızı, ücretli yol kullandığımızı söyleyebilirim.